Mitlerde, efsanelerde ve hikayelerde tanrılar neden genelde mavi bir renkte anlatılıyor? Hatta olayı biraz daha ilginç bir boyuta taşıyalım. Bugün milyonlarca insan neden dünyayı yöneten aileler ya da karanlık tarikatlerin mensupları için onlar mavi kan soyundan diyorlar? Tüm bunlar sadece dikkat çekici anlatımlar veya uç komplo teorileri mi? Yoksa gerçekten tanrısal yetileri olan varlıkların ve onlardan geldiklerini iddia eden kişilerin mavi renkle doğrudan ilişkilendirilmesinin bir sebebi var mı? Bu aslında oldukça garip bir yolculuk olacak. Çünkü işin içinde cidden elitler de var. Göksel tanrı denilen varlıklar da var ve ilginç bir şekilde Türkler de var. Gerçeği Bula hoş geldiniz. İnsan beyni doğası gereği gördüğü sembolleri anlamlandırmak ve onlara kutsiyet atfetmek üzere programlanmış bir mekanizma gibi çalışır. Mesela ilkel medeniyetler doğa olaylarına anlam veremediklerinde onlara tanrısal isimler vermişlerdir. Fırtınaları, depremleri veya bereketi belirli varlıkların eylemleri olarak kayda geçirmişlerdir. Ancak dinler tarihini incelediğimizde bu sembolizmin belirli bir noktadan sonra ortak bir yerde buluştuğunu görürüz. Mısır'ın yakıcı kumlarının altındaki mezarlarda, Hindistan'ın karmaşık oymalarında, süslü tapınaklarında, İskoçya'nın dondurucu dağlarında ve hatta Amerika kıtasındaki yerli kabilelerin kehanetlerinde bile aynı varlıklar aynı ten rengiyle insanlığın karşısına çıkarlar. Hinduizm'de evrenin koruyucusu Vishnu, onun avatarı olan Krishna ve yıkımın tanrısı Shiva mavi tenli olarak tasvir edilir. Antik Mısır'da Nil Nehri'nin taşkınlarını ve bereketi yöneten tanrı Hapi, suyun ve yaşamın sembolü olarak mavi veya yeşil tenli, iri göbekli ve sarkık göğüslü bir figür olarak resmedilir. Hatta Mısır Panteonu'nun en tepesindeki gizemli tanrı Amun, evrenin sırrını ve göksel gücü temsil etmesi amacıyla sık sık mavi bir tenle duvarlara kazınmıştır. Daha da kuzeye gidildiğinde İskoç mitolojisinde kış kraliçesi olarak bilinen Beira karşımıza çıkıyor. Beira sadece dağları ve vadileri şekillendiren bir yaratım tanrıçası değil. Aynı zamanda mavi tenli, beyaz saçlı ve bakır renkli dişlere sahip korkutucu bir figür olarak da mitlerde yer alır. Dünyanın öbür ucunda Kuzey Amerika'da yaşayan Hopi yerlilerinin kadim kehanetlerinde ise yozlaşmış 4. dünya olan Tuvakachi'nin sonunu getirecek ve dünyayı arındıracak varlık, mavi yıldız Kachina olarak adlandırılan mavi bir ruh veya göksel bir işaret olarak karşımıza çıkar. Antik Sümer'de de yüce varlık An mavi renkle sembolize edilirken Enki gibi, Inanna gibi tanrı ve tanrıçaların da mavi renge çok büyük önem verdikleri hikayelerde anlatılır. Şimdi bu noktada akıllara son derece kritik bir soru geliyor. Eğer bu medeniyetlerin birbiriyle hiçbir teması olmadıysa neden hepsi üstün bir gücü, bereketi veya yaratıcıyı mavi olarak kodladı? Bu bir tesadüf mü yoksa insan psikolojisinin renklere verdiği ortak bir tepki mi? İşte bu merak boşluğu şu soru ile birlikte bizleri antik Mezopotamya'nın altın ve lapis lazuli ile süslenmiş ziguratlarından Asya steplerinin sonsuz maviliğine doğru bir yolculuğa çıkarmak üzere. Acaba mavi renk tanrıların sadece kıyafetlerini değil de doğrudan doğalarını mı yansıtıyordu? Malum medeniyet tarihi yazının bulunması ile resmi olarak kayıtlara geçtiği için ilk durağımız her zamanki gibi Sümer olacak. Ancak birazdan ondan da eskiye doğru yeni bulgular ışığında ineceğiz. Sümer kültürü ve inancı incelendiğinde tarihsel kaynaklar ve arkeolojik bulgular mavi rengin sadece estetik bir boya değil, doğrudan ilahi bir statü sembolü olduğunu bize gösterir. Sembolizmin köklerine inildiğinde ise Sümer medeniyetinin maviye, özellikle de lapis lazuli, lacivert taşı adı verilen yarı değerli taşa atfettiği derin önem dikkatimizi çeker. Peki bu lapis lazuli tam olarak ne? Sümer ve Akkad tabletleri tanrıların ve onların göksel soyundan gelenlerin sıradan insanlardan farklı fiziksel özelliklere sahip olduğunu açıkça belirten yazılarla dolu. Mesela Sümer destanlarında güneş tanrısı Utu ve gök tanrısı Anu, lapis lazuli sakalı olarak bilinen özel, koyu mavi bir sakala sahip olarak tasvir edilir. Antik Ur kentinin kraliyet mezarlarında yapılan kazılarda 1926 ve 1927 yıllarında çıkarılan ünlü boğa başlı lir ve Ur standardı gibi paha biçilmez eserlerde ilahi gücü temsil eden boğanın sakalı gerçek lapis lazuli taşlarından özenle işlenmiş olarak bulunmuştur. Lapis lazuli, Mezopotamya coğrafyasında doğal olarak bulunmayan
günümüz Afganistan bölgesinden uzun ticaret yollarıyla ithal edilen son derece nadir ve pahalı bir taştı. Göklerin yöneticisi konumundaki Anunnaki tanrılarının bu derin mavi taşla özdeşleştirilmesinden dolayı da Sümer kültüründe mavinin sadece bir renk olmadığı, uzak diyarlardan gelen, nadir bulunan ve sıradan insanların ulaşamayacağı bir ilahi kudret formunu temsil ettiğini görürüz. Bu sebepten de yönetimdeki kişiler tarafından sıklıkla tercih edilirdi. Antik Roma'da mor rengin sadece kraliyet tarafından giyilmesi gibi bir olay yani. İşte bundan dolayı Sümer Panteonunda mavi, tanrısal lütfun, göksel yönetimin ve ölümsüzlüğün somutlaştırılmış hali olarak benimsenmiş ve bir güç sembolü olmuştur. Hatta gök tanrısı Marduk'un Babil'deki sembolü de yine bu eşsiz mavi taştı. Tamam, mavi önemliymiş ve yazılı tarih pat diye Sümer'de başladı diye tarih kitaplarına bu kutsal mavi tanımı ilk Sümer'de girmiştir diye görüyoruz. Ancak artık işler yavaş yavaş dünya çapında antik çağ ve göç yolları araştırmaları arttıkça değişmeye başlıyor. Bu yeni çalışmalar dili takip etmek yerine sembolü ve kültürü takip etmek üzerine kurulduğu için mavi taşın Sümer'den bile önceki kökeni hakkında bize sıra dışı bir yeri göstermeye başladı. Bizzat biz Türklerin binlerce yıl önceki atalarımızı. Türk tarihi çok ama çok kadim bir tarih. Ve bunun nedenli derin olduğu son yıllarda kendini belli etmeye başlamış olsa da ciddi şekilde baskılanmaya da devam ediyor. Bunun derinliklerine yakında gelecek olan "Ey insanlar, hepiniz Türksünüz" videomda gireceğiz. O yüzden burada daha temel haliyle konumuzla alakalı olan kısmını ele alacağım. Antik taşların mavi renk ile olan ilişkisinin en saf, en felsefi ve bildiğimiz kadarıyla en eski hali kadim Türk inancı olan Kök Tengri, yani gök tanrı sisteminde karşımıza çıkar. Eski Türklerde Tengri, yeri ve göğü yaratan, her şeye gücü yeten, idrak edilemez en yüce yaratıcı olarak kabul edilir. Yani aslında pek çok dinin bozulmadan önceki o en öz inanç halidir. Ve bu inanç sisteminde kök kelimesi sadece mavi rengi değil, aynı zamanda bizzat gökyüzünü, sonsuzluğu ve yaratıcının evrensel kapsayıcılığını da ifade eder. Gök Tengri, Asya'nın engin steplerinde göçebe veya yarı göçebe bir yaşam süren boylar için başlarını kaldırdıklarında gördükleri tek kubbe olan o sonsuz mavi gökyüzünün, düzenin, dirliğin ve mutlak gücün yegane sahibiydi. Şimdi burada son derece çarpıcı bir bağlantı var. Sümerlerin gök tanrısı An'ı temsil etmek için doğuda aradıkları ve kutsiyet atfettikleri mavi lapis lazuli ile Orta Asya steplerinde yükselen Gök Tengri inancının mavi vurgusu basit bir tesadüf olabilir mi? Göklerden gelen tanrıların, yani Anunnakilerin izleri Asya'nın savaş arabalarıyla güneye inen boylarında gizlenmiş olabilir mi? Bu soruların cevabı dil bilimi ve arkeolojinin ışığında bildiğimiz tarih akışını değiştirecek boyutta bambaşka bir çatışmayı gözler önüne seriyor. Antik metinler ve mitler genellikle sihirli efsanelerle örülüdür. Ancak bu efsanelerin altında yatan sosyolojik ve demografik gerçekler sorgulayan ve araştıran zihinlere kendini belli eder. Mavi tanrılar akımının tüm dünyaya nasıl yayıldığını anlamak için insanlık tarihinin en büyük demografik hareketlerinden biri olan Indro-Aryan göçlerine ve Orta Asya'dan kopan kavimlere odaklanmak gerekiyor. Şu an için bildiğimiz tarihe göre yaklaşık 4500 yıl önce Orta Asya bozkırlarında yaşayan göçebe toplulukları güneye doğru inmeye başladı. Atlı savaşçılar, savaş arabaları ve yeni bir dil ailesiyle birlikte yalnızca teknolojilerini değil, inançlarını da taşıyorlardı. Onların dünyasında gök kutsaldı. En güçlü tanrılar yukarıda yaşıyor, fırtınaları yönetiyor ve insan kaderine hükmediyordu. Ancak Hindistan'a ulaştıklarında boş topraklarla karşılaşmadılar. Karşılarında binlerce yıldır o bölgede yaşayan, kendi tanrılarına ve kadim geleneklere sahip yerel halklar vardı. Ancak sanılanın aksine bu iki farklı dünya birbiriyle savaşıp kendilerini yok etmediler. Aksine birbirinin içine karışmaya başladılar. Tarihin en büyük kültürel sentezlerinden biri işte bu dönemde yaşandı. Mesela bu sentezin en güzel örneklerinden biri de meşhur Krishna figürünün evrimidir. Bugün evrensel bir Hindu tanrısı olarak bilinen Krishna'nın kökeni başlangıçta yerel bir pastoral kahraman veya kabile tanrısına dayanıyordu. Dahası erken dönem tasvirlerde ve metinlerde Krishna'nın ismiyle ilişkilendirilen Krishna kelimesi Sanskritçe'de kara, koyu veya esmer anlamlarına gelmektedir. Fakat zamanla bu yerel tanrı yalnızca bir kabile kahramanı olmaktan çıktı
Orta Asya'dan gelen ve kimi araştırmacılara göre Proto-Türkler olarak lanse edilen grubun inandığı gök tengri anlayışı ile yerel halkların inançları birleşmeye başladı. İşte tam bu noktada da ilginç bir dönüşüm yaşandı. Krishna'nın teni bir zamanlar olduğu gibi siyah değil, Tengri'nin sembolik rengi olan mavi olarak resmedilmeye başlandı. Neden? Çünkü mavi yalnızca bir renk değildi. Göğün, sonsuzluğun ve insanüstü olanın sembolüydü. Ufka baktığınızda göğün sonunu göremezsiniz. Okyanusa baktığınızda maviliğin nerede bittiğini anlayamazsınız. Hindu düşüncesinde de mutlak gerçeklik olan Brahman aynı şekilde sınırsız ve kavranamaz kabul edilir. Bu nedenle sanatçılar ve rahipler ilahi olanı anlatmak için göğün rengini seçmiş olabilirler. Sonuç olarak Krishna, Rama, Shiva, Kali ve hatta ölüm tanrısı Yama gibi birçok figür zamanla mavi tonlarda tasvir edilmeye başlandı. Şimdi bu genel kabul görmüş, medeniyet Sümer'le pat diye başladı şeklinde kitaplara geçen tarih anlatısının bir parçası olan yaklaşım. Ancak son 10 yılda yapılan yeni araştırmalar ve Göbekli Tepe ve benzeri yapıların bulunması ile bu olay biraz değişmeye başlıyor. Ve karşımıza yeni gelişen şu yaklaşım çıkıyor. Yaklaşık 12 bin yıl önce Younger Dryas, yani dinlerin tufan dediği dönemde Orta Asya'da yaşayan, kültürel olarak gelişmiş bir topluluk mecburen güneye göç etmeye başladı. Ve bu göçten sonra karşımıza Indus Vadisi medeniyeti ve onların maviye kutsiyet atfetmesi, sonrasında ise Sümer medeniyeti ve onların maviye kutsiyet atfetmesi modeli çıkıyor. Ve o göç eden grubun da antik Proto-Türkler ve onların Tengri inancı olduğu şu an kuvvet kazanan bir yaklaşım. Özellikle son yapılan genetik çalışmalardan sonra. Dediğim gibi bunu sonraki videolarımda daha net ele alacağız. Ama şunu unutmamak lazım, tabii ki bu görece yeni bir araştırma. Ama bulguları sağlam ilerliyor. O yüzden sabırlı olmakta ve hemen peşin hükümlü olmamakta fayda var. Ancak Orta Asya göçüyle Güney kıtaların kültürel değişimleri olayı gerçekten yakın gelecekte çok tartışılacak bir konu olacak. Peki, şimdiye kadar hep tarih bilimi çerçevesinde gittik. Ama gelin görün ki bir de işin komplosal diyebileceğimiz bir mavi kan soyu yaklaşımı mevcut. Hem de ciddi binlerce yıldır mevcut. O zaman bu neyin nesi? Gerçekten gökten inen Anunnakiler veya benzeri göksel ırkların, yani yönetici sınıfın insanlar ile çiftleşmesi sonucu doğan bir soyu mu temsil ediyor, yoksa arkasında bambaşka gerçekler mi var? Yolculuğumuzun daha karanlık bir hal aldığı nokta işte şimdi başlıyor. Tarihin yapboz parçaları birleştirildiğinde Sümer'in Lapis Lazulisi, Türklerin gök tengrisi, Hindistan'ın mavi avatarları ve Mısır'ın bereketi temsil eden mavi hapisi tek bir potada erimeye başlar. Ancak bu devasa sentezin en sarsıcı ayağı mitolojik gökyüzü tasvirlerinin ötesinde mavi kan kavramının arkasındaki biyolojik ve sosyolojik iddialarda gizli. Bilimsel açıdan bakıldığında dünyadaki tüm canlıların kanı demir bazlı ve kırmızı renkte değildir. Atnalı yengeci, ahtapot, mürekkep balığı ve bazı kabuklu deniz canlılarında oksijen taşıması demir yerine bakır bazlı bir protein olan hemosiyanin aracılığıyla gerçekleşir. Ve bakırın oksijenle teması sonucu bu canlıların kanı parlak mavi bir renge bürünür. Tabii ki kendilerine elit diyen tipler Atnalı yengecini kutsal atalar olarak görmüyorlar. Onların mavi kana yaklaşımı çok daha fantastik. Benim de araştırmaktan büyük keyif aldığım alternatif tarih okumalarına ve antik astronom iddialarına göre göklerden inen veya tufan öncesi ileri bir teknolojiye sahip olan bu tanrılar ya da Anunnakiler hemoglobin yerine hemosiyanin benzeri bakır bazlı mavi bir dolaşım sistemine sahipmiş. Hatta bu yaklaşım modern dünyanın kurgu ve fantazi edebiyatlarında bile uzaylıların, elflerin veya kadim tanrıların mavi veya yeşil kana sahip olmasının ilham kökenidir. Bakır bazlı bir biyolojiye sahip olan varlıklar, dünyada hayatta kalabilmek için bakır açısından son derece zengin ancak demir açısından fakir bir diyete ihtiyaç duyacaklardır. Tesadüfe bakın ki insanlığa tarımı, buğday ekmeği ve yerleşik medeniyeti öğretenler her zaman bu göksel tanrılar olmuştur. Neolitik dönemde avcı toplayıcı insanların demir açısından zengin et ve kök sebzeye dayalı bir diyeti varken, tanrıların insanlığa dayattığı tarım yani tahıl bazlı diyet tam da bakır açısından zengin bir beslenme çeşididir. İşte bu durum antik astronom teorisyenlerine göre tanrıların tarımı insanlık için değil, kendi biyolojik mavi kan ihtiyaçlarını karşılamak ve insanlığı bir besin tedarikçisi olarak kullanmak için kurdukları bir sistem olduğunu gösteriyormuş. Şimdi tabii ki işin bu kısmı anlatması keyifli konular.
Ancak ben kanalda bu konuların dibine vurduğum videolarda bile Zecharia Sitchin ya da Eric von Daniken'in uç iddialarına dikkat ederseniz bir kere bile yer vermedim. Zaten olay tabletlerde yazan halleriyle bile yeterince fantastik. Bir de üstüne ekstra bilim kurgu eklemeye bence gerek yok. O yüzden deminki gibi spekülasyonları bir kenara bırakıp doğrulanmış tarihi gerçeklere geri döndüğümüzde bile mavi kan saplantısının insanlık tarihine nasıl yön verdiği açıkça görülüyor. Bildiğiniz gibi monarşilerin doğuşu ilahi yönetim hakkı kavramına dayanmaktadır. Firavunlar, Mezopotamya kralları ve Avrupalı aristokratlar doğrudan göksel tanrıların veya Anunnakilerin soyundan geldiklerini iddia etmişlerdir. Ve bu sayede toplumları kontrol altında tutmaya çalışmışlardır. İspanyol elitleri arasında sangre azul, mavi kan terimi derilerinin altındaki mavi kan damarlarının görünür olmasından, yani güneşte yanmamış, tarlada amele gibi çalışmamış soluk tenli asilzadeler olmalarından dolayı türetilmiş gibi anlatılsa da bu elitist ayrımın kökeninin binlerce yıllık antik göksel soy inançlarına dayandığı aslında çok daha güçlü bir tarihi gerçek. Kendilerini tanrıların soyu olarak gören sözüm ona elitler, bu kutsal kanın sıradan halkla karışarak bozulmasını engellemek adına tarih boyunca akıl almaz bir uygulamayı sürdürmüşlerdir. Ensest, yani akraba evliliği. Antik Mısır firavunlarından Avrupa kraliyet ailelerine kadar yüzyıllar boyunca bu kitle sadece kendi yakın akrabalarıyla evlenerek soyu sözde saf tutmaya çalışmışlardır. Bunun benzerini Yahudiler de Yahudi olmayanlar ile evlenmeyi yasaklayarak yaparlar. Maksat o sözüm ona kutsal soylarını korumakmış. Ancak biyoloji, kibrin ve saçma inançların her zaman bedelini ödeten kusursuz bir mekanizmadır. Akraba evlilikleri, çekinik genlerin tehlikeli hastalıklara dönüşmesine yol açar. Ve o kutsal diye nitelendirilen soy, bir bakmışsınız zeka geriliği, genetik hastalıklar, deforme vücutlar ile dolup taşmış. Bunun en çarpıcı, bilimsel olarak kanıtlanmış ve tuhaf örneği, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky dağlarında Troublesome Creek bölgesinde yaşayan Mavi Fugateler ailesidir. 1820 yılında bölgeye yerleşen Fransız göçmen Martin Fugate ve eşi Elizabeth Smith ile başlayan bu soy, dağlık alanda izole bir şekilde yaşamış ve nesiller boyunca sürekli kendi aralarında evlenmişlerdir. Bu aşırı izolasyon ve gen havuzunun daralması, methemoglobinemi adı verilen nadir bir genetik kan hastalığının ailede baskın hale gelmesine neden olur. Kanın oksijen taşıma kapasitesini bozan ve kandaki methemoglobin seviyesini yükselten bu hastalık nedeniyle Fugate ailesinin üyeleri kelimenin tam anlamıyla mavi bir ciltle doğmuş ve yaşamışlardır. Alın size kutsal mavi soy. Adamlar hakkını vermişler. Şimdi binlerce yıllık tarihi verilerle modern bilimi yan yana koyarak o büyük resmi özetleyelim. Binlerce yıl önce kendilerini tanrı veya yarı tanrı olarak ilan eden, iktidarlarını korumak için sadece kendi içlerinde çoğalan izole yönetici elitler, cahil halkın aksine bilgiye erişimleri olduğu için bu mitleri kendi çıkarlarına çarpıtarak "Bakın biz de o kutsal olan mavi soyun devamıyız. Lapis lazuli taşlarını sadece biz takarız. Mavi rengi sadece biz kullanırız" tarzı sembolik doktrinler ile kendilerini avam tabakadan ayırırlar. Halbuki aslında tek yaptıkları göklerin mavisine kutsiyet atfeden, kuvvetle muhtemel Orta Asya'daki atalarımızın oluşturduğu bir sembolik kültürü çalmak olmuş. Tabii onlar bunu bilmiyordu ama günümüzde bilim sayesinde biz öğrenmeye başladık. Bir yanda gök tengri inancıyla Asya steplerinden yayılan göğün, sonsuzluğun ve ilahi otoritenin rengi mavi, diğer yanda savaş arabalarıyla Hindistan'a inen Aryan kavimlerinin yerel koyu tenli tanrıları felsefi bir manevra ile asimile edip maviye dönüştürmesi ve tüm bunların gölgesinde bakır bazlı bir biyolojiye sahip olduğu iddia edilen göksel varlıklar ile onların yeryüzündeki genetik mirasçıları olduğunu iddia edip ensestle kendi soylarını hazırlayan kibirli krallar. Dinler tarihi, ezoterizm ve arkeolojinin bulguları birleştirildiğinde karşımıza çıkan tablo aslında oldukça net. Mavi aslında gerçek manada hiçbir kutsal yanı olmasa bile insanlık tarihi boyunca hiçbir zamanda sıradan bir renk olmamış. O, idrak edilemez olanın, gücün, mutlak otoritenin ve dünyevi olmayan bir soyun evrensel sembolü olarak saygı görmüş. Günümüz elit gruplarının halen soylarını bu mavi kan mitine dayandırarak genetik bir üstünlük kurmaya çalışmaları, normal halktan kendilerini firavunlar gibi ayırmaya çalışmaları da binlerce yıllık bu psikolojik ve belki de biyolojik programlamanın kaçınılmaz bir sonucu olabilir.
Hatta günümüz pop kültüründe bile süper kahramanların mavi ağırlıklı kostümleri, modern dünyada otoriteyi temsil eden polis kuvvetlerinin koyu mavi üniformaları ve mavi kırmızı lambaları. Bunlar hep bu temel bilinçaltı kalıbımızın dışa vurumları. Ama kanalın konsepti gereği her daim şunu da bir sormak lazım. Peki ya atalarımızın mağara duvarlarına kazıdığı, destanlarda adını zikretmekten korktuğu ve devasa ziguratlarda kurbanlar sunduğu o mavi tenli ya da mavi kanlı efendiler sadece gökyüzünün sanatsal bir yansıması değil de insanlığa medeniyeti, tarımı ve boyun eğmeyi öğretmek için yıldızlardan gelen gerçek varlıklarsa, ya mavi kanlı editler onlardan kalan genetik bir kırıntının kibrini ellerindeki servet ve güçle günümüzde bile sessizce sürdürüyorlarsa, işte burası uç tarihin ve mitlerin tüm ihtişamıyla ve ürkütücülüğüyle buluştuğu bir nokta. Biz de yeri geldikçe bu noktayı elimizden geldiğince kazmaya birlikte devam edeceğiz. Takipte kalmaya devam edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.